Bu videoda plasebo etkisinin ne olduğunu, şeytan çıkarma ayinlerinde nasıl kullanıldığını, George Washington'ı plasebo etkisiyle nasıl kandırdıklarını ve en önemlisi beynimizin bu sahte tedaviye nasıl inandığını öğreneceksiniz. Harika bir video olacak. Hadi başlayalım. Çocukken hiç şekerli su içtiniz mi? Gerçi çok güzel bir tadı yok ama çocukken bu size dünyanın en güzel içeceği olarak geliyor. Bir de salçalı ekmek var. Günümüzde bu şekerli suyu içerek iyileşen insanlar var desem. Öyle şey mi olur canım demeyin. Oluyor. Buna plasebo etkisi diyoruz. Gerçekten de tıbbi bir tedavi gibi görünen ama öyle olmayan bir şey. Bir hap olabilir, belki iğne ya da başka herhangi sahte bir tedavi. Ama hepsinin ortak noktası aktif bir madde yok. Tüm olay aslında tam olarak burada olup bitiyor. Profesör Ted Kapçak'ın da dediği gibi plasebo etkisi beyninizin vücuda daha iyi hissetmek için neye ihtiyacı olduğunu söylemesinin bir yoludur. Tarihte resmi olarak kayıtlara geçmeden önce muhtemelen defalarca plasebo etkisi kullanıldı. Ama aralarında bir tanesi var ki oldukça ürkütücü. 16. yüzyıl Avrupa'sında Katolikler şeytan çıkarma ayinlerinde buna benzer bir etkiyi kullanıyorlar. İçine şeytan kaçtığı iddia edilen kişiye sahte kutsal nesneler veriyorlardı ve kişinin nasıl bir tepki gösterdiğine bakıyorlardı. Eğer kişi şekilden şekle giriyor ve bu nesneden korkuyorsa kişinin yalan söylediğini ve bunun hayal ürünü olduğunu anlıyorlardı. Çünkü nesneler sahte. Ve tarihler 18. yüzyılın sonlarına doğru gelirken dönemin ihtiyaçları sebebiyle yeni tıbbi tedavilere olan talebin artmasıyla Elisha Perkins adında Amerikalı bir doktorumuz bunu fırsata çevirerek sahte bir tedavi yöntemi geliştirdi. Şimdi parmak uzunluğunda olan uçları sivri, çelik ve pirinçten yapılmalarına rağmen Perkins tarafından özel bir karışımdan olduğu iddia edilen 2 tane metal çubuk var. Ve bunları vücudunuzun ağrıyan bölgelerin üzerinde gezdirdiğinizde acı çekmenin temelinde olan zararlı elektrik sıvısını alıp atıyor. Şimdi Amerikalılar bu palavra karşısında ne yaptı dersiniz? Onu şarlatanlıkla suçladılar tabii. Ama Perkins bazı bilim insanları ve din adamlarının desteğini bir şekilde alarak tedavisini uygulamaya devam etti. Ve öyle bir furya patladı ki Amerika'nın ilk başkanı olan George Washington bile bu tedavi setini satın aldı. Ve İngiliz doktorlardan olan John Hagar 1799 yılında Perkins'in metal çubuklarının aldatmacı olduğunu savundu. Ve tahta çubuklarla aynı tedavinin hastalarda işe yaradığını keşfetti. Ve hayal gücünün şifa için güçlü olabileceğini belirttiği bir kitap yazdı. Ve bugün tarihteki plasebo etkisinin ilk gerçek gösterimi olarak bu kitabı anıyoruz. Şimdi tüm bunlardan da anlayacağımız üzere plasebo etkisi insanların plasebo adı verilen sahte ve var olmayan bir tedaviyi aldıktan sonra gerçek bir iyileşme bildirdiği bir olgu. Plasebolar öyle kolesterolünüzü düşürmez veya tümörü küçültmez. Bunun yerine plasebolar ağrı algısı gibi beyin tarafından modüle edilen semptomlar üzerinde çalışabiliyor. Şimdi plaseboların hala tam olarak nasıl çalıştığını anlamış değiliz. Ancak endorfin ve dopamin gibi iyi hissettiren nörotransmitterlerdeki artışlardan ruh halleri, duygusal reaksiyonlar ve kişisel farkındalık ile bağlantılı belirli beyin bölgelerinde daha fazla aktiviteye kadar her şeyi içeren karmaşık bir nörobiyolojik ve psikolojik bir reaksiyon olduğunu biliyoruz. Peki, şimdi bizim bildiğimiz bu nörobiyolojik ve psikolojik reaksiyon içinde tam olarak ne var? Beklenti ve inanç, nörokimyasal tepkiler, dopamin salınımı, nöroplastisite, kaygı ve stresin azaltılması, otonom yanıtlar, bilişsel faktörler ve son olarak ağrı modülasyonu. Örneğin bir hastaya ağrı için plasebo tedavisi uygulandığında beynin birden fazla bölgesinin çalıştığını görebiliyoruz. Prefrontal korteksimiz karşımızda beyaz önlük giymiş, alanında uzman ve bizimle olan ilişkisinde güven veren bir doktor gördüğünde ve uygulanan tedavinin gerçekten de uygulandığını hissettiğinde dopamin, oksitosin, opioidler gibi nörokimyasalların üretiminden sorumlu olan diğer bölgelere sinyal göndererek kendi sakinleştiricisini ve ağrı kesicisini üretmeye başlayabiliyor. Ve sonrasında periaqueductal gri adı verilen beyin bölgesi tarafından daha fazla opioid üretilmesine neden olabiliyor. Ve son olarak omuriliğe sinyal giderek biz ağrıyı kontrol altına aldık mesajı iletilebiliyor. Bu süreç bu arada ağrı için geçerli. Bu herkeste gerçekleşecek diye bir şey yok. Hatırlayalım, doğru şeyler doğru zamanda ve doğru yerde bir araya gelmesi lazım. Ama bazı şeyler var ki
ki bu süreçte plasebo etkisini arttırabiliyor. Belirli zaman aralıklarıyla kliniğe gitmemiz, beyaz önlüklü tıp uzmanları tarafından muayene edilmemiz, alınan ilacın gerçek görünmesi, hatta yapılan bir çalışmada daha güçlü doz almanın etkiyi arttırdığı ve genel olarak enjeksiyonların haplardan daha güçlü olduğu görülmüş. Doktor-hasta ilişkisi, tedavi alan kişinin beklenti, inanç ve motivasyonel tutumu ve insanların ilaç alma ve olumlu sonuçlar elde etme arasında yıllar içerisinde kurmuş olduğu ilişkinin düzeyi. Şimdi bu noktaya kadar konuştuklarımızdan plasebonun daha çok iltihaplı hastalıklar ve duygu durum bozuklukları semptomlarını hafiflettiğini görebiliyoruz. Plasebo etkisinin araştırıldığı literatürün daha yeni yürümeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü daha 2000'li yılların başlarına kadar gerçekleştirilen çoğu araştırmadaki tutarsız sonuçlar acaba bu etki gerçek mi değil mi sorularını hep gündemde tuttu. Henry Beecher 1955 tarihli makalesinde plasebo etkilerinin insanların yaklaşık %35'inde meydana geldiğini öne sürdü. Ancak bu makale plasebo etkisini diğer faktörlerden ayırt edemediği ve dolayısıyla plasebo etkisine ilişkin abartılı bir kavramı teşvik ettiği için eleştirildi. Ve 1997'de yapılan yeniden analiz Beecher'ın sonuçlarını desteklemede başarısız oldu. Ama bir yandan da günümüze doğru yaklaşan çalışmalar ve bulgular bizlere gösteriyor ki plasebonun ağrı üzerindeki etkisini inceleyen 40'a yakın çalışmada plasebonun ağrıyı azaltması üzerindeki etkisi ve ağrıya karşı daha hassas olmamızda rol oynayan beyin sistemlerimizin yeni ilişkilerini ortaya koydu. Ve plasebonun duygular ve depresyon üzerindeki ilişkisine yönelik bulgular saptandı. Yani uzun lafın kısası bizler plasebo etkisinin hem psikolojik hem de beyin düzeyindeki kritik bileşenlerin daha yeni fark etmeye başladık.